Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan bilinçli olarak açlık çekiyor. Önlerinde yemek var. Buzdolaplarında yiyecek dolu ama yemiyorlar. Ve en şaşırtıcı kısmı bunu on binlerce yıldır yapıyoruz. Evrimsel olarak hiçbir mantığı olmayan bu davranış hayatta kalmak için tasarlanmış bir bedenin hayatta kalma kaynağını reddediyor olması insanlık tarihinin en büyük paradokslarından biri. Daha da ilginci, bu paradoks sadece dindar insanlar için değil. Bugün Google'ın CEO'sundan tutun da Hollywood yıldızlarına kadar herkes aralıklı oruç denen şeyin peşinde koşuyor. Ama neden? Bir insan neden karnını doyurmayı reddeder? Ve daha önemlisi, bu delilik nasıl başladı? Bugün size anlatacağım hikaye, insanlığın belki de en tuhaf, en evrensel ve en az anlaşılan icadının gerçek hikayesi. Bu, açlığın nasıl kutsallığa, yoksunluğun nasıl güce, zaafın nasıl zafere dönüştüğünün hikayesi. Ve uyarıyorum, bu hikaye sizin oruç hakkında düşündüğünüz her şeyi alt üst edecek. Tarihi milattan önce 150 bin yılına geri saralım. Doğu Afrika'nın kavurucu savanalarında henüz insan diyebileceğimiz bir şey var ama bu varlıklar tanrı bilmiyor, ahlak bilmiyor, ölümsüzlük bilmiyor. Bildikleri tek şey var, açlık. Bir hikaye hayal edin. Genç bir avcı, toplayıcı, topluluğuyla birlikte yeni bir av alanına göç ediyor. 3 gün yürüyorlar. Dördüncü gün bir antilop sürüsü buluyorlar ama avları başarısız oluyor. Beşinci gün yağmur yağıyor, izler kaybolmaya başlıyor. Altıncı gün toplayıcılar birkaç kuru meyve bulabiliyorlar sadece. Yedinci gün hiçbir şey yok. Sekizinci gün genç avcının başı dönmeye başlıyor. Bacakları titriyor. Ama bedeninde garip bir şey oluyor. Metabolizması yavaşlıyor. Yağ hücreleri devreye giriyor. Karaciğeri ketonları pompalamaya başlıyor. O farkında bile değil ama biyolojisi onu hayatta tutmak için savaşıyor. Dokuzuncu gün nihayet bir bufalo buluyorlar. Avlıyorlar. Topluluk ateş yakıyor, eti parçalıyor ve genç avcı unutuyor. Açlığı unutuyor. Ama bedeni unutmuyor. Bedeni öğrendi. İşte burada evrim devreye girdi. Tutumlu gen hipotezi bize şunu söylüyor. Açlığa en iyi adapte olan, yağ depolamasında en verimli olan, metabolizmayı en iyi yavaşlatabilen bireyler hayatta kaldı. Yani açlığa dayanabilmek genlere kazındı. Ama burada kritik bir ayrıntı var. Bu açlık irade dışıydı. Hiç kimse oturup bugün yemesem de olur demiyordu. Oruç o dönem için tam anlamıyla bir hayatta kalma refleksidir. Peki bu refleks nasıl oldu da ritüele dönüştü? Zaman milattan önce 40 bin. Yer Sibirya'nın buzul ovalarında bir mağara. Yaşlı bir şaman mağaranın derinliklerinde 3 gündür yalnız. Ne yemek yedi ne su içti. Sadece orada oturuyor, titriyor, bekliyor. Neden? Çünkü rüyasında bir ruh gördü, bir kurt ruhu. Ve o ruh ona dedi ki, beni görmek istiyorsan bedenini boşaltmalısın. Üçüncü gecenin sonunda şamanın gözleri açık ama artık gerçeği görmüyor. Mağaranın duvarları dönüşmeye başlıyor. Taşlar hayvan şekillerine bürünüyor, hava titremeye başlıyor. Ve sonra o geliyor. Kurt ruhu. Şaman onunla konuşuyor. Kurt ona avlanma yerlerini gösteriyor. Kışın nereye göç edeceklerini söylüyor. Hastaları nasıl iyileştireceğini öğretiyor. Sabah olduğunda şaman mağaradan çıkıyor. Topluluğu onu bekliyor. O artık sadece bir adam değil, ruhlar dünyasıyla konuşabilen biri olarak kabul ediliyor. Amazon havzasındaki yerli topluluklar üzerine yapılan modern etnografik çalışmalar bu hikayenin hala gerçekleştiğini gösteriyor. Shipibo Konibo kabilesinde genç şamanlar ayahuasca içmeden önce 2 hafta boyunca diyeta denilen bir pratiğe giriyorlar. Sadece balık ve muz yiyorlar. Tuz, şeker, yağ yasak, cinsel ilişki yasak. Ve sonra oruç başlıyor. Şamanlar şunu söylüyor. Bedenin tok olduğunda ruhlar seni duyamaz. Açlık senin ruhunu ince yapıyor. O zaman diğer dünyaya geçebiliyorsun. İşte burada belki de ilk kez açlık bilinçli olarak seçiliyor. Artık bir felaket değil, bir araç, bir kapı. Fiziksel dünyadan metafizik dünyaya açılan bir geçit. Orta Asya'daki Sibirya şamanları aynı uygulamayı yapıyor. Kızılderili toplulukları aynı şeyi yapıyor. Avustralya aborjinleri aynı şeyi yapıyor. Coğrafyalar farklı, diller farklı ama pratik aynı. Ruhlarla konuşmak istiyorsan mideni boşaltmalısın. Ve sonra her şey değişti. Milattan önce 10 bin civarında Mezopotamya'nın bereketli topraklarında insanlık tarihinin en radikal dönüşümlerinden biri yaşandı. Tarım devrimi. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Uruk'ta insanlar artık göçebe değil yerleşikler tahıl ekiyorlar, hasat yapıyorlar, depoluyorlar ve işte o anda her şey değişti. İlk kez insanoğlu yemeği saklayabiliyordu. İlk kez tahıl ambarları doluydu. İlk kez yarın yemek olacak garantisi vardı. Ama garip bir şey oldu. Bolluk arttıkça oruç arttı.
Neden? Çünkü artık oruç zorunluluk değildi, seçimdi. Ve seçim güçtü. Bir hikaye anlatayım. Mezopotamya'da bir çiftçi ailesi düşünün. Hasat mükemmel geçti, ambarlar dolu. Ama rahip şöyle diyor. Tişri ayında tanrılar sizi tartacak. Eğer saflığınızı kanıtlamak istiyorsanız bedeninizi arındırmalısınız. Aile ne yapıyor? Önlerinde yemek varken yememeyi seçiyor. Çünkü artık mesele açlık değil, fedakarlık. Mantık şu. Benim en değerli şeyim bu yiyecek. Onu sana veriyorum, ondan vazgeçiyorum ki sen benden razı olasın. Antropologlar bunu sembolik denetim olarak adlandırıyor. İnsan bedeninin en temel ihtiyacını kontrol ederek kendine şunu kanıtlıyordu. Ben hayvandan farklıyım. Benim iradem var. Ve işte tam burada açlık, bu biyolojik zorunluluk kültürel bir silaha dönüştü. Yer M.Ö. 2000. Babil'in görkemli tapınakları. Bir genç adam tapınağın kapısında dizleri üzerinde, başı öne eğik, vücudu titriyor. Neden? Çünkü günahkar. Ne günah işledi? Belki babasına saygısızlık etti, belki bir yalan söyledi, belki yasak bir kadına baktı. Önemli değil. Tanrılar biliyorlar ve eğer o günahın kefaretini ödemezse Tişri ayındaki terazide hafif gelecek ve hafif gelenler kayboluyorlar. Rahip ona şöyle diyor. 10 gün boyunca şunları yapmayacaksın. Soğan yemek, sarımsak yemek, pişmiş et yemek, kuyuya inmek, çatıya çıkmak, rüzgara bakmak, yıkanmak, kadınlara yaklaşmak. Genç adam şaşırıyor. Rüzgara bakmak mı? Bu ne demek? Rahip ciddi bir yüzle açıklıyor. Rüzgarın içinde kötü ruhlar var. Onlar günahkarların ruhlarını arıyorlar. Eğer rüzgara bakarsan seni bulurlar. 10 gün boyunca genç adam bu yasağı uyguluyor. Ama 10. günün sonunda hayatta. Ve rahip şöyle diyor. Tanrılar seni affetti. Bu gerçek mi? Tabii ki hayır. Ama o genç için o andaki o korku, o disiplin, o acı gerçek. Ve işte böylece oruç sadece bir fiziksel pratik olmaktan çıktı. Artık bir kefaret sistemiydi. Günah işledin mi, bedenini acıt, tanrılar öfkeli mi, açlıkla yatıştır. Antik Mısır'da aynı geleneği sürdürdü. Fakat Mısırlılar konuya daha kozmik bir anlam yüklediler. Mısır'da rahiplerin yılda 30 gün oruç tuttuğunu biliyoruz. Ama sadece rahipler değil, halk da belirli dönemlerde oruç tutuyordu. Özellikle Nil'in taşkını döneminde. Neden? Çünkü Mısırlılara göre insan topraktan gelmişti ve topraktan çıkan ürünler, özellikle fava fasulyesi gibi baklagiller, insanın kozmik dengesini sağlıyordu. Et yemek, süt içmek bu dengeyi bozuyordu. Bir Mısırlı rahibin günlüğünü hayal edin. Bugün tapınağa girdim fakat dün gece et yedim. Bu yüzden Tanrı'nın huzuruna giremem. 7 gün oruç tutmalıyım. Sadece su içmeliyim ve fava fasulyesi yemeliyim. Ancak o zaman yeniden saf olurum. Ama burada eleştirel bir soruyu sormak zorundayız. Bu gerçekten dinsel bir pratik miydi yoksa toplumsal kontrol aracı mı? Tarihçiler şu teoriye dikkat çekiyor. Organize oruç ritüelleri rahip sınıfının gücünü pekiştiriyordu. Kim tutmalı, nasıl tutmalı, ne zaman tutmalı, bunların hepsine karar veren tapınak. Yani oruç aynı zamanda bir itaat mekanizmasıydı. Halk şöyle düşünüyordu. Eğer rahibin dediğini yapmazsam tanrılar beni cezalandırır. Gerçekte ise toplum düzenini sağlayan bir sosyal baskı aracıydı. Şimdi sahneyi Hindistan'a taşıyalım. Çünkü orucun belki de en radikal versiyonları orada ortaya çıktı. Şöyle bir hikaye geçiyor. Genç bir Brahman rahibi Ganj Nehri kıyısında meditasyon yapıyor. Ama bir sorun var. Zihni durmuyor. Düşünceler akıyor. Duygular gelip geçiyor. Arzular yükseliyor. Gurusu ona şöyle diyor. Senin sorunun beden. Beden seni dünyaya bağlıyor. Bedeni kontrol edebilirsen zihni de kontrol edersin. Nasıl? Upavasa, Tanrı'nın yanında otur ve yeme. Hinduizm'de Upavasa kelimesinin kökeni muhteşem. Upa yakın, vasa oturmak. Yani oruç tam anlamıyla Tanrı'nın yakınında oturmak demek. Bu sadece besin kısıtlaması değil, kozmik bir uyumlanma. Hinduların haftanın belirli günlerinde farklı tanrılara adadıkları oruçlar var. Pazartesi Shiva ve Durga'ya, Salı Hanuman'a, Perşembe Guru'ya öğretmene, Cumartesi Şani'ye, Satürn'e. Ama asıl katı oruçlar Ekadaşi günlerinde tutuluyor. Ayın 11. günü. Bu günlerde bazı Hindüler sadece su içiyor. Bazıları hiçbir şey almıyor. Neden? Çünkü Ekadaşi günü ruhun yükseldiği gün. Eğer bedenin tok olursa ruh yukarı çıkamaz. Ama bedenin aç olursa ruh özgürleşir. Şimdi bir Budist manastırına gidelim. Gün doğmadan önce rahipler uyanıyor. İlk öğün sabah 6, ikinci öğün öğle 11 ve sonra hiçbir şey. Akşam yemeği yok. Gece atıştırması yok. Sadece su.
Neden? Çünkü Buddha'nın öğretisi şu: ne aşırı zevk ne aşırı çile. Orta yol. Bir hikaye. Siddhartha Gautama prenslikten kaçtığında aydınlanmaya ulaşmak için kendini aşırı açlığa tabi tuttu. Kemikleri sayılıyordu. Cildi sararmıştı. Neredeyse ölüyordu. Ve bir gün bir köylü kız ona süt ikram etti. Siddhartha içti ve o anda fark etti. Açlık aydınlanma getirmedi. Sadece zayıfladım. Aydınlanma için ne aç olmalı ne tok. Sadece dengeli. İşte Budizmin oruç anlayışı bu. Bedeni ağırlaştırmadan zihni meditasyona hazır tutmak. Ama şimdi en radikaline gelelim. Jainizm. Hindistan'ın güneyinde yaşlı bir Jain münzevisi var. Adı Ratan Lal. 87 yaşında. Ömrü boyunca hiçbir canlıya zarar vermedi. Karınca bile çiğnemedi. Gece yemek yemedi çünkü karanlıkta mikroorganizmalara zarar verebilirdi. Ve şimdi yaşamının son döneminde bir karar verdi. Sallekana. Sallekana nedir? İradi olarak ölümü bekleme. Yemek ve içmeyi tamamen kesme ve açlıktan ölene kadar beklemek. Ratan Lal'in ailesi etrafında toplanıyor. Ağlamıyorlar. Aksine kutlama yapıyorlar. Çünkü Ratan Lal ruhunu bedenin zincirlerinden kurtarıyor. İlk gün Ratan Lal sadece su içiyor. Üçüncü gün suyu da kesiyor. Yedinci gün ağzını açamıyor artık. 10. gün gözlerini açamıyor. 12. gün Ratan Lal ölüyor. Bu intihar mı? Jainler şiddetle reddediyor. Onlar der ki, hayır, Sallekana intihar değil. Çünkü amaç ölmek değil, ruhun karmadan tamamen arınması. Ölüm sadece bir yan etki. Ama modern etik bu konuda çok ikilemde. Hindistan mahkemeleri 2015'te Sallekana'yı yasaklamaya çalıştı. Ancak Jainler mahkemeye başvurdu ve yasak kaldırıldı. Gerekçe dinsel özgürlük. Dinsel özgürlük mü yoksa örtülü bir intihar meşrulaştırması mı? Cevabı siz verin. Şimdi zamanı M.Ö. 1400'e alalım. Sina Dağı, Musa, İsrail halkına Tevrat'ı indiriyor. Ve Tevrat'ta bir emir var. 7. ayın 10. günü ruhunuzu eziyet çekerek alçaltacaksınız. Hiçbir iş yapmayacaksınız. Bugün Yom Kippur, kefaret günü. Bir hikaye anlatayım. Kudüs'te genç bir Yahudi tacir var. Adı David. Bu yıl kötü işler yaptı. Müşterilerine yalan söyledi. Komşusunun malını çaldı. Tanrı'yı unuttu. Yom Kippur günü geliyor. Eğer bugünü doğru tutmazsa kitaba yazılmayacak. Ve kitaba yazılmayanlar gelecek yıl ölüyor. Yom Kippur sabahı David sinagoga gidiyor. Beyaz giysiler giymiş ölü kefeni gibi. Çünkü bugün ölüm ile yaşam arasında. 25 saat boyunca David yemek yemiyor, su içmiyor, yıkanmıyor, deri ayakkabı giymiyor, karısına dokunmuyor. Neden bu kadar katı? Çünkü Yahudilikte oruç afflicting the soul, ruhun acı çekmesi demek. Fiziksel konfor tamamen ortadan kaldırılıyor ki insan sadece dua ve tövbeye odaklansın. David sinagogda diz çöküyor. Göğsünü yumruklayarak şöyle diyor: Ashamnu, Bagadnu, Gazalnu. Günah işledik, ihanet ettik, çaldık ve listeye devam ediyor. 24 farklı günah sayıyor. Hepsini itiraf ediyor. Yom Kippur'un sonunda koç boynuzu çalınıyor. David ayağa kalkıyor. Rahatlamış. Çünkü inanıyor ki Tanrı onu affetti. Ama Yahudi orucunun sadece Yom Kippur ile sınırlı olmadığını bilmek gerekiyor. Yahudi takviminde 5 büyük oruç günü var. En trajik olanı Tisha B'Av. Milattan sonra 70 yılı. Romalılar Kudüs'ü kuşatıyor. İsrail halkı tapınakta direniyor. Ama Romalılar tapınağı yakıyorlar. O günden bu yana her yıl Tisha B'Av günü 7. ayın 9. günü Yahudiler oruç tutuyor. Yerde oturuyorlar. Ağıt okuyorlar. Nasıl da bomboş kaldı halkla dolu olan kent. 2000 yıl geçmiş. Tapınak hala yok ama yas devam ediyor. Şimdi bu. Kolektif travmanın kuşaklar arası aktarımı mı yoksa kimlik politikası mı? Sosyologlar şunu söylüyor. Bu oruçlar Yahudi diasporasının ortak hafızasını canlı tutuyor ve dağınık bir halkı birbirine bağlıyor. Ama bazıları da ekliyor. Bu sürekli yas bir tür travma tekrarı haline gelmiş olabilir. Milattan sonra Yahudiye çölü. İsa peygamber 40 gün 40 gece oruç tutuyor. Günün sonunda şeytan geliyor. Eğer Tanrı'nın oğluysan şu taşlara ekmek olmasını söyle. İsa peygamber aç, vücudu titriyor ama cevap veriyor. İnsan sadece ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar. Bu hikaye tüm Hristiyanlığın oruç anlayışını şekillendirdi. Birkaç yüzyıl sonra Mısır çöllerinde bir devrim başlıyor. Çöl babaları Desert Fathers. Aziz Antonius adında bir adam 20 yaşındayken şöyle bir karar veriyor. Dünyayı terk edeceğim. Mısır çölüne gidiyor. Bir mezarlığa yerleşiyor ve başlıyor.
Günde sadece bir parça ekmek yiyor. Hiç et yemiyor, şarap içmiyor, kadınlardan kaçıyor ve garip şeyler görmeye başlıyor. Günlüğünde şöyle yazıyor. Gece şeytanlar geldi, kadın şeklinde. Beni ayartmaya çalıştılar ama ben direndim. Çünkü bedenimin efendisiyim, kölesi değilim. Aziz Antonius'a göre açlık teşhis aracıydı. Şöyle açıklıyor. Eğer tok olsaydım şeytanları göremezdim. Çünkü bedenim güçlüyken onlar saklanırlar. Ama aç olduğumda zayıflıyorum ve o zaman gerçek düşmanlarımı görüyorum. Kibir, öfke, şehvet. Hristiyanlık oruca hazırlık anlamı da yükledi. En önemli örnek Lent Büyük Perhiz. Paskalya'dan 40 gün önce başlayan Lent döneminde Hristiyanlar et, süt ürünleri, yumurta yemezler. Sadece balık ve sebze. Ama Orta Çağ'da kilise bu kuralları çok sıkılaştırdı. Artık oruç bir özgür tercih değil, yasal bir zorunluluk haline geldi. Birinin Orta Çağ'da Lent döneminde et yediği görülürse aforoz edilebilirdi. Reformasyon bu sistemi eleştirdi. Martin Luther şöyle dedi. Oruç bir zorunluluk değil, özgür bir ruhsal disiplin olmalı. Kimse beni kilise kanunlarıyla oruç tutmaya zorlayamaz. Ama Luther yine de orucun değerini kabul etti. Şöyle ekledi. Oruç, bedeni ruha tabi kılmak için mükemmel bir araç. Ama Tanrı'nın lütfunu kazanmak için değil, Tanrı'ya yaklaşmak için. Şimdi ise milattan sonra 610 yılına bakalım. Mekke yakınlarında Hira mağarası, Muhammed Peygamber 40 gününde mağarada inziva halinde düşünüyor, meditasyon yapıyor. Ve bir gece Cebrail geliyor. Oku diyor. Muhammed Peygamber ben okuma bilmem. Cebrail 3 kez tekrarlıyor. Ve sonra ilk ayetler iniyor. Birkaç yıl sonra Medine döneminde Ramazan orucu emrediliyor. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Dikkat edin. Ayet diyor ki sizden öncekilere de farz kılındı. Yani İslam orucun kendisinden önce de var olduğunu kabul ediyor. Yahudilikte var, Hristiyanlıkta var. Hatta putperest Araplarda da Ramazandan önce Aşure günü diye bir oruç vardı. Ama İslam oruca çok farklı bir boyut kazandırdı. Şöyle anlatayım size. Medine'de genç bir Müslüman var. Adı Zeyd. İlk Ramazan'ı tutuyor. İlk gün kolay geçiyor. İkinci gün biraz zorlanıyor. Üçüncü gün akşama doğru başı dönmeye başlıyor. Ama iftar vaktinde camiye gidiyor. Orada tüm komşuları toplanmış, bir sofra kurulmuş. Yoksullar, zenginler, köleler, hür insanlar hepsi aynı sofraya oturuyor. Zeyd şunu fark ediyor. Ramazan sadece aç kalmak değil, bu birlik olmak. İslam'da Ramazan'ın 3 temel amacı var. Takva özdenetim, bedeni kontrol etmeyi öğrenmek. Empati, yoksulların ne hissettiğini anlamak. Sosyal dayanışma, toplumu birbirine bağlayan bir dönem. Ama İslam oruca çok geniş bir anlam yükledi. Sadece mideni değil, her şeyini oruçlu tutmalısın. Gözünü oruçlu tut. Kötü şeylere bakma. Dilini oruçlu tut. Yalan söyleme, dedikodu yapma. Kulağını oruçlu tut. Gıybet dinleme. Elini oruçlu tut. Haram şeylere dokunma. Yani Ramazan tam anlamıyla bir ahlaki kamp haline geldi. Ama eleştirel bir nokta var. Bazı Müslüman ülkelerde Ramazan'da açıkça yemek yemek yasal olarak yasak. Örneğin Suudi Arabistan'da Ramazan ayında gündüz sokakta yemek yersen hapse girebilirsin. Müslüman olsan da olmasan da. Bu dinsel özgürlük mü yoksa zorla uyum sağlatma mı? Bazıları diyor ki Ramazan toplumun ortak değeridir. Herkes saygı göstermeli. Başkaları diyor ki hayır, inanç özgür olmalı. Kimse oruç tutmaya zorlanamaz. Cevabı ben vermeyeceğim. Ama soruyu siz düşünün. Şimdi orucun başka bir yüzüne gelelim. Tıp. Milattan önce 400 Antik Yunan. Hipokrat bir hastaya bakıyor. Hasta ateşli, titriyor, zayıf. Hipokrat şunu yazıyor defterine. Hasta olanları doyurmak, hastalıklarını beslemektir. Onları aç bırak ki vücut kendi kendini iyileştirsin. Bu cümle tıbbi orucun temelini attı. Roma'da Galen bu geleneği sürdürdü. Orta Çağ'da İslam hekimleri İbn Sina ve Razi orucu bir detoks yöntemi olarak tanımladı. Ama asıl patlama 19. yüzyıl Amerika'sında yaşandı. 1822 New York. Doktor Isaac Jennings adında bir hekim hastaları için devrim niteliğinde bir karar veriyor. İlaç vermeyi bırakıyor. Onun yerine şunu öneriyor. Hiçbir şey yemeyin, sadece su için. Vücudunuz kendi kendini iyileştirecek. Hastalar şüpheyle bakıyor ama deneye karar veriyorlar. Ve bir şey oluyor. Hastalar iyileşiyor. Kronik baş ağrıları kayboluyor. Sindirim sorunları düzeliyor. Ateşler düşüyor. Jennings'in ardından Natural Hygiene, doğal hijyen hareketi doğuyor. Doktor Herbert Shelton 20. yüzyılın ortalarında bir oruç okulu kuruyor. Teksas'ta.
ve inanılmaz bir iddia yapıyor. 30 binden fazla hastayı su orucuyla tedavi ettim. Kanser, diyabet, hipertansiyon hepsi iyileşti. Gerçek mi? Tartışmalı. Shelton'un çalışmaları hiçbir zaman akademik dergilerde yayınlanmadı. Kontrol grupları yoktu. Çifte kör deneyler yapılmadı. Ama hastalar inanıyordu. Ve inanç bazen kendi başına bir tedavi olabilir. 2010'lar, Silicon Valley. Jack Dorsey, Twitter'ın kurucusu, bir podcast'te şöyle diyor. Haftada bir kere 22 saat oruç tutuyorum, sadece akşam yemeği yiyorum, zihnim hiç bu kadar berrak olmamıştı. Elon Musk da orucun hayranı. Joe Rogan da, hatta Kourtney Kardashian bile. Ama dikkat, bu artık Ramazan orucu değil. Bu Yom Kippur değil. Bu optimizasyon protokolü. Bilim ne diyor? Araştırmalar gösteriyor ki oruç vücutta metabolik bir anahtar değiştiriyor. Glikozdan ketona geçiş ve ketonlar beyin için premium yakıt. Dahası otofaji denen bir süreç aktifleşiyor. Hücreler kendi kendilerini temizliyor, hasarlı protein parçalarını geri dönüştürüyor. Sonuç, yaşlanma karşıtı etki. Bu oruç mu yoksa yeme bozukluğunun rebrand edilmesi mi? Psikologlar uyarıyor. Özellikle erkekler arasında aşırı oruç uygulamaları anoreksiya nervosa'nın maskeli versiyonu olabilir. Bir genç adam 5 gün boyunca sadece su içiyor. Sonra sosyal medyada paylaşıyor. 5 günlük su orucu tamamlandı. Zihinsel berraklık %300 arttı. Bedenimin efendisiyim. Yorumlar ise helal olsun kardeşim. Gerçek disiplin bu. Keşke ben de yapabilsem. Ama bir psikolog şunu söylüyor. Bu aynı şey. Anoreksiya. Sadece farklı paketlenmiş. Performans optimizasyonu olarak sunuluyor ama aslında kontrol obsesyonu. Ama bir obsesyona dönüşen oruç tehlikeli. Bir kimlik işaretine dönüşen oruç narsistik. Bir üstünlük gösterisine dönüşen oruç zararlı. Gelecekte oruç ne olacak? Ben size 3 senaryo sunuyorum. Teknolojik ikame, biohacking teknolojileri orucun yerini alacak. İlaçlarla, genlerle, implantlarla metabolizmayı optimize edeceğiz. Açlığa gerek kalmayacak. Ruhsal rönesans ise modern dünya anlam krizine girecek. İnsanlar teknolojiden kaçıp kadim geleneklere dönecek. Oruç bir ruhsal direniş aracı olarak yeniden yükselecek. Ve sonuncusu hibrit gelecek. İkisi de olacak. Zenginler teknolojik kısa yollar kullanacak, geri kalan insanlık oruç tutmaya devam edecek. Toplumsal bir uçurum açılacak. Ben hangisinin gerçekleşeceğini bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Oruç sadece metabolizma değil, o kimlik, o direniş, o anlam ve belki de en önemlisi oruç insanın hayvanlıktan çıkıp bir şey daha fazlası olduğunu kendine hatırlattığı an. Son soru, siz olsaydınız önünüzde yemek varken yememeyi seçer miydiniz? Neden? Tanrı için mi? Sağlık için mi? Performans için mi? Kendinizi kanıtlamak için mi? Yoksa sadece yapabildiğinizi göstermek için mi? Belki de oruç hakkındaki gerçek hepimizin içinde bir yerlerde. Açlığı seçmek aslında özgürlüğü seçmektir. Ama hangi özgürlük olduğunu iyi bilmek gerekir. Çünkü aynı eylem bir şaman için ruhlarla kapı, bir Yahudi için kefaret, bir Hristiyan için İsa'ya yakınlaşma, bir Müslüman için takva, bir Jain için karmadan kurtuluş, bir biohacker için optimizasyon, bir yoksul için trajedi olabilir. Siz hangisisiniz? Eğer bu hikaye sizi düşündürdüyse, şaşırttıysa, belki de rahatsız ettiyse tam da amacımız buydu. Çünkü gerçek sorular rahat cevaplar vermez. Sadece daha derin düşünmeye iter. Bu kanalda insanlığın en sıradan gördüğü şeylerin en sıra dışı hikayelerini anlatıyoruz. Her video bildiğiniz bir şeyi hiç bilmediğiniz bir açıdan gösteriyor. Bir sonraki videoda ne olacak? Belki uykunun karanlık tarihi, belki ölümün icadı, belki de aşkın evrimsel aldatmacası. Merak ediyorsanız abone olmayı unutmayın. Çünkü bu tür hikayeler algoritmada kaybolmayı hak etmiyor, sizin zihninizde yankılanmayı hak ediyor. Bildirimleri açın ki bir sonraki sorgulamayı kaçırmayın. Ve şimdi size son bir görev bırakıyorum. Yorumlara yazın. Siz oruç tutuyor musunuz? Neden? Ve gerçekten özgür bir seçim mi yoksa başka bir şeyin kölesi misiniz? Cesur cevaplar bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın, en derin gerçekler en basit sorularda gizli.